Bir mimarın Revit bilmemesi saçma. Yapay zeka her şeyi otomatik yapıp işinizi elinizden alacak. Kendi kendine her şeyi hesap. Kaç tane kapı koydun, kaç tane pencere koydun. Ben bunu kabul etmiyorum. Bugün sizlerle beraber tasarım dünyasında sıkça kullanmanız gereken iki uygulamadan söz edeceğiz. 3D Max ve Revit. Peki neden bu iki yazılımı konuşuyoruz şu an? Çünkü bu iki yazılım kendi dallarında en kapsamlı özellikleri bize sunan iki program. Biz bir mimar, bir iç mimar olarak iki yazılıma da hakimiz zaten. Tabii her programın kendi içinde avantajları ve dezavantajları var. Biz de kendi mesleğimizde 30'dan fazla program kullanıyoruz. Bizim buradaki esas amacımız en hızlı ve doğru şekilde sonuca ulaşmak. Çünkü müşteri beklemiyor arkadaşlar. Tabii ki mesleki olarak bizim esas amacımız tasarım. Biz de bu programları tasarımlarımızı ifade etmek ve görselleştirmek için bir araç olarak kullanıyoruz. Burada esas sormamız gereken soru şu: neden 3D Max'i tercih ederiz? Neden Revit'i tercih ederiz? Revit'i tercih etmemin en temel sebeplerinden biri proje çizmek için üretilmiş bir program olması. Yani bir Blender gibi, bir 3D Max gibi karakter tasarlamıyoruz burada. Burada bir proje çıkarıyoruz. En başlıca sebeplerinden biri bu. Bir diğeri ise projeyi parametrik detaylara bağlayabiliyoruz. Biz normalde mimari proje için konuşayım, alanımda bu olduğu için. Kapı pozları veririz, pencere pozları veririz. Burada bir sürü kodlar gireriz. Onların uzunlukları önemli, boyları, enleri önemli, yerden yükseklikleri önemli. Bunların hepsini bir parametreye bağladığı için ben çok rahatlıkla kendimi ifade edebiliyorum bu projeyi çizerken. Ve bunların hepsini tek bir tıkla yapıyorum. Bu gerçekten olayı çok hızlandıran bir şey. Aynı zamanda Revit'te oluşturduğunuz bir şeyi planda çiziyorsanız kesitte, görünüşte de bunun yansımasını görebiliyorsunuz. Gerçekten hayat kurtaran bir uygulama. Şimdi şöyle bir şey, tabii Revit'ten iç mekan çizilmez diye bir durum yok. Yani Revit'ten iç mekan da çiziliyor. İşte zaten farklı programları kullanmak burada devreye giriyor. Şimdi şöyle, 3D Max'i kullanırken mesela biz de kat planı çizebiliyoruz. Evet. Ama 3D Max'ten kat planı çizmek hamallık. Yani şöyle diyelim, çok basit bir kat planı düşünelim. Yani 200 metre tabanlı bir villa düşünelim. Kat planı kaldıracağız. Bu 3D Max'ten 20-30 dakika sürerken yani Revit'ten 10 saniye arkadaşlar. Tabii ki altınız falan hazırsa tabii. 10 saniye ve çizgileri şöyle bir takip edin, ölçüleri girin ve bitsin, bu kadar basit. Yani Revit'te şöyle bir durum da var. 2 boyutlu çizimi yaparken aynı zamanda size 3. boyutunu da oluşturuyor. Veriyor. Tabii şimdi birazdan bunların avantajlarını da konuşacağız zaten. Tabii ki aynı zamanda o kapı pencere boşluklarını da içeride bırakıyor olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Çünkü 3D Max'te her yeri yine aynı kat planını düşünelim. Her yeri çizdik, bir rectangle çizdik ve içini boşalttık. Sonrasında tüm kapı pencere boşluklarını tek tek elimizle boşaltmamız gerekir. Tabii. Ama Revit'te böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Boşaltmasak bile boşluğunu ayarlayarak gitmemiz lazım. Ya da. Yani Revit'te bu tek plan tek çıktı çizerek. mı yani görünüşlerde ve 3. boyutta otomatik olarak ayarlanıyor. En kötü de AutoCAD kullanırız. Yani tabii. En kötü AutoCAD kullanırız. AutoCAD olarak. Yani ama bu mesela kat planı kaldırmak benim de 3D Max'ten yaptığım bir durum değil. Çünkü beni çok yavaşlatıyor. Yani AutoCAD ve Revit'e göre bir kat planı kaldırmak 3D Max'te daha zor. Dediğimiz gibi amacımız çok hızlı ilerlemek. Programın kendi içindeki avantajını kullanmak. Evet. En iyi özelliğini kullanmak. Revit'in yine en büyük avantajlarından biri, haritacınızın size vermiş olduğu kodları direkt olarak programın içerisine aktarabiliyor olmanız ve en doğru coğrafik şekillere ulaşabiliyor olmanız. Bu da çok önemli bir avantaj. Tabii. Çünkü sonuçta yaptığımız proje uygulanacak. Oradaki o eğimi, arsayı görmek çok önemli ve bunu belediyeye, burada artık biraz daha o kısma girmiş oluyoruz. Belediyeye bunu ifade etmek çok önemli. Oradaki kırmızı kodları doğru vermemiz çok önemli. Bu yüzden de çok büyük bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda bu da çok önemli. Çoğu piyasadaki mimar arkadaş bir teknikerle çalışıyor. Dolayısıyla projeyi teknikere veriyor, etüdünü yapıp. Tekniker bunun kesitini, görünüşünü alıyor. Tabii onun kendi bir tasarım dili var. Çizen, etüdü çizerin farklı bir tasarım dili var. Onu mimara gönderiyor. Mimar belediyeye gönderiyor. Belediyeden ona dönüş geliyor. Mimar onu tekrar teknikere gönderiyor. Tekniker tekrar ona gönderiyor. Yani burada çok böyle bir Bermuda şeytan üçgeni söz konusu oluyor yani. Bu pek hoş bir durum olmuyor benim nazarımda. Projenin tam anlamıyla benim elimden çıkması ve her şeyine hakim olmak bence çok önemli. Bu yüzden Revit'i kullandığınızda bu üçlü olan kısım artık ikili diyaloğa dönüşüyor. Bu mailleşmeler, bu sistemdeki durumlar daha rahat işliyor. Tabii program olarak bir döngü olduğunuzda yani bana şu an bir şey değmedi fark ettiyseniz yani 3D Max'i anlatan biri olarak yani bu olaylar bittikten sonra aslında
olay 3D bandına dönüyor. Şu an iki programı tartıştığımız için avantajlarını. Bu döngünün bitmiş olması lazım. Yani tabii biz kurgularken mimari projeyi, bütün iç mimari unsurları göz önünde bulundurarak tasarlıyoruz. Ama tabii program bandını konuştuğumuz için ve mimari projedeki ruhsat bandını konuştuğumuz için bütün bunlar bittikten sonra 3D Max'e geçmesi lazım bu işin. Yani en azından bizim deneyimlerimize göre işin doğru ve hızlı gitmesi için bu şekilde ilerlemesi lazım. Şimdi neden böyle oluyor onu da anlatalım. Olay bitti, bütün detaylar bitti arkadaş. Eğer ki detaylar bitmeden 3D Max'e başlarsanız bir işte 100 defa uğraşırsınız. Yani kesinlikle. Revit'teki gibi 3D Max'teki yaptığınız detayları değiştirmek Revit'teki kadar kolay olmuyor. Şimdi mesela bir yerdeki değişiklik her yere uğruyor diyoruz ama 3D Max'te öyle bir durum öyle bir söz şey konusu yok. değil. Yani mesela bir koltuk modelliyorsunuz, bir masa modelliyorsunuz, herhangi bir TV ünitesi tasarlıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki tamam proje son haline geldi. Son haline gerçekten geldi mi? Yani o projenin bitmiş olması lazım. Son hali değil yani. Bitecek o proje. Yani bir duvarı TV ünitesi tasarladınız. Ya geldi müşteri dedi ki ya 50 santim daha buraya geldi. Arkadaşlar çizdiğiniz model komple istisnai durumlar hariç çöp. Yeniden çizeceksiniz. Ya projeyi yeniden yapmanız gerekecek. O yüzden çünkü o alana göre çizdiğimiz için her şeyi iç mekanda da yani, o boşluklara göre, o alanlara göre tabii ki çok sistemli gitmeniz lazım. Sistemli gittiğinizde programlar arası geçişlerde size muazzam hız katar. Sistemle gitmezseniz muazzam zaman kaybı yaşarsınız. Aynen öyle. Revit proje organizasyonunda da bizlere çok büyük hız kazandıran bir program. Çünkü biz çizimlerimizi yaparken o arkadan zaten kendi kendine her şeyi hesaplıyor. Kaç tane kapı koydun, kaç tane pencere koydun, o pencerelerin hangisi, hangi poza ait az önce de bahsetmiştim. Kaç tane var, kaç tane profil koydun, kolonların, kirişlerin, duvar boyaların. Bunların hepsini schedule dediğimiz bir komutla zaten tek bir Excel haline dönüştürebiliyoruz. Bu da gerçekten hem müşteriye güven veren bir şey. Proje organizasyonunuzu daha iyi yapmanızı sağlıyor. Hepsini bir arada görebiliyoruz. Hatta ben zaten Revit'i çalışırken şu şekilde çalışıyorum. Bir kısımda ekranı ikiye böldüğünüzü düşünün. Ki zaten bunu benim YouTube'daki videolarımı izleyen herkes çok iyi bilir. Çünkü hep bu şekilde gösteriyorum. Bir yerde yaptığımız değişiklik her yere yansıdığı için atıyorum sol tarafta kat planı çalışıyorsam sağ tarafta onun içerisindeki 3 boyutu görebiliyorum. Bu şekilde yapıyorum ki hem oradaki yaptığım değişikliği göreyim, hem buradaki uyguladığı halini göreyim. Her şekilde programın her noktasına hakim oluyorum bu şekilde. Bu da bana yine çok büyük hız kazandıran şeylerden biri. Yani arkadaşlar buradan anlamanız gereken şu: bir mimarın Revit bilmemesi saçmalık. Yani şöyle AutoCAD'le her katta ayrı ayrı uğraşmak. En ufak bir değişiklikte her birini tek tek değiştirmek büyük zulüm. Şimdi yani benim iç mimari olarak projelerde birazdan değineceğiz. Yani benim için de çok büyük artıları var. Yani şimdi onlara da değineceğiz. Ya şöyle düşünün arkadaşlar bir kere. Planı çizdiğinizde size tek tuşla kesiti vermesi. Yani AutoCAD çizen arkadaşlar bir düşündü. Tabii AutoCAD'de çok hızlı kullanan arkadaşlar var ama onlardan da hızlı yapıyoruz biz bu işlemi Revit üzerinde. Ya AutoCAD'in de kendi içinde faydaları var. Kullanmamız gereken yanları var tabii ki, zaten o ayrı. Bilmemek hiç olacak bir şey değil ama yani Revit olduğu noktada AutoCAD kullanmak yani mimari proje anlamında. Yani arkadaşlar planı çizdiğinizde kesiti otomatik alıyorsun. Evet. Ve bir de şu var. Mesela bunu çok görüyoruz yani ruhsat projelerinde de mimari proje çiziliyor. Kesitle uyum yok. Şimdi Revit'te böyle bir derdiniz yok. Eğer ki planı doğru bir şekilde çizdiğinizde kesit otomatik şekilde alındığı için. Ya bir de insanın gözünden kaçar. Yani kaçar mutlaka. Tabii bu da size arkadaşlar zaman ve para olarak da geri dönüyor aslında. Şöyle projeyi erken teslim ediyorsunuz. Yani bu defa da tabii paranızı alabiliyorsanız olay daha hızlı bir şekilde çözümlenmiş oluyor. Şuna da değinmek istiyorum. Proje bitti. Ben ruhsatı verdim. 3 boyutunu zaten Revit oluşturduğu için anında burayı 3D Max'e aktarıp buradan detaylı bir şekilde render alabiliyoruz. Detaylı bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyoruz. Buradan da topu sana atıyorum hatta. Revit'ten bu tarafa doğru geçelim birazcık. Sonra ikisinin de çok ince ve birbirine faydası olan özelliklerine de değineceğiz. Şimdi mimari proje çizdiğinizde ben mesela mimari projeyi alıp da kat planı kaldırmıyorum. Bu işi aslında hem Şevval yapıyor, aslında Şevval de yapmıyor. Program otomatik yapıyor. Bana bir villa tasarladığımızda veya mimari büyük veya gökdelen çizdiğimizde herhangi 3 boyutu yani aslında altlığı yani tasarlayacağımız modelin altlığı otomatik bir şekilde bana geliyor. Çünkü kendi içinde programlarda uyumlu çalıştığı için Şevval aslında planları ve kesitleri ruhsat projesi de hazırlarken
aynı zamanda bana 3 boyut altlığını da çizmiş oluyor otomatik. Yani bu da bize muazzam bir hız kazanıyor. Şimdi burada bu tarafın avantajlı tarafı daha ölçülü çalışmak zorunda. 3D Max'te bu öyle değil arkadaşlar. Daha çok tasarım odaklı bir program 3D Max. Biz burada milimetrik ölçüde ve santimlik detaylara çok takılmıyoruz. Dediğimiz gibi Revit mimari proje bazlı daha çok çalışan bir program. Yani iç mimaride de var. Mobilya üretimleri de yaparken oradan da yine kesit görünüş alıyoruz hatta. Bu da gerçekten çok güzel bir şey oluyor. Ama iç mimari proje için Revit doğru bir program mı? Bence değil. Hayır. Yani şimdi bir tasarım yapıyorsunuz. 3D Max'te tarz, formlar, organik tasarımlar yani modellemeye daha uygun. Atıyorum bir koltuk modellediğinizde gidip Revit'e başvurmaz. Yani 3D Max'ten bu eğer ki tabii ki çok iyi derecede hakimseniz yapmak daha doğru bir tercih. Revit'e nazaran 3D Max yaptığımız tasarımı daha çok görselleştirme amaçlı kullandığımız programlardan biri. Şimdi tabii bu görselleştirmeden kasıt 3D Max birçok farklı dala hitap ediyor. Yani animasyon olsun, oyun olsun, iç mimari olsun. Filmler. Yani filmler olabilir. Yani biz sadece bunu iç mimari dedi mi sadece hani bizim insanımız konut olarak algılıyor. Yani biz şu an yat tasarımı da yapıyoruz. Yani bir iç mimar olup da pırlanta tasarımı yapan arkadaşlarımız da var. Araç tasarımı yapan arkadaşlarımız var. Yani birçok dala hitap ediyoruz. Şimdi bunun gibi dalları 3D Max'ten modellemek daha mantıklı. Yani daha doğru bir tercih olacaktır. Yani mesela organik formların olduğu daha tasarım odaklı. Tasarım dediğimiz hani arkadaşlar hep organik form olarak düşünmeyin. Bu kısımlarda 3D Max daha doğru bir tercih olacak. Revit üzerinden bunları çizmek de imkansız mı? Hayır değil. Hatta YouTube'da bununla ilgili birçok videom var. Hani organik formları Revit'te nasıl verebiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bunları projelerimize nasıl uygulayabiliriz? Onu da yukarıda kartlara bırakırız. Daha detaylı incelersiniz. Ama tabii ki bunu 3D Max'ten birkaç tıkla yapacakken Revit'te biraz daha tabii ki onu zor yapıyoruz. Daha uzun sürüyor. Öyle diyelim. Şimdi şöyle düşünelim. Hani burayı çok kısa bir şekilde geçelim. Örneği daha iyi anlarız adına. Şimdi arkadaşlar organik bir form, örnek üzerinden gidelim yine. Hani Zaadit gibi organik bir form yapacaksanız mimari projede aslında Rhino kullanmanız daha doğru bir tercih. Evet, kesinlikle. Hani iç mekanda daha kumaşlar mesela atıyorum koltuklardaki o döşemelerdeki kumaş dokuları vermek istiyorsanız Marvelous Design daha doğru bir program. Şimdi gidip mimari bir proje çizeceksiniz. Revit daha doğru bir program. Evet. Hani burada diyoruz biz bu programları kullanırken bizim işimizi en hızlı ve doğru şekilde sonuca gidecek kısımları almamız lazım. O yüzden şimdi atıyorum şimdi 3D Max'te organik formları çiziyoruz. Bu Revit'te de var. Ama Revit'te hamallığı var. Evet, uğraştım. Aynen. Yani biz kat planı kaldırabiliyor muyuz 3D Max'ten? Evet. Kaldırabiliyoruz. Ama az önce konuştuğumuz gibi neden yapmıyoruz? Hamallığı var arkadaşlar. Yani bunu da kullandıkça zaten çok iyi bir şekilde anlıyorsunuz ve nerede nasıl kullandığınızı birçok tekrar yaptıktan sonra kendiniz algılıyorsunuz zaten. Şimdi 3D Max Revit'e nazaran farklı mesleki dallara hitap edebilen bir program. Yani zaten az önce belli başlıklarını saydık. Yani bunların eklenecek olursa peyzaj mimarları yani peyzaj tasarımları olarak da veya endüstriyel tasarımcılar mesela birçok video çektik bununla ilgili. YouTube sayfamızda da mesela TOG'u modelledik. Yani eğitimlerimizde de Mercedes G serisini modelledik. Birçok mesleki endüstriyel tasarım modeli modelledik. Şimdi böyle birçok dala hitap ediyor. Buna nazaran Revit aslında mesleki gruplar, kendi mesleki gruplarına yakın dallara hitap ediyor. Aynen öyle. Diyebiliriz. Ne gibi dallar? Onları da... Şöyle. Biz zaten mimar olarak Revit'i kullanıyoruz. İç mimari olarak da kullanan çok fazla arkadaş var. Aynı zamanda mühendisler kullanıyor. Yani hatta aynı proje içerisinde entegre çalışabiliyoruz mühendislerle. İnşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri hep beraber aynı proje üzerinde, aynı bulut üzerinde, Revit üzerinden çizim yapabiliyoruz aslında. Ama şu an Türkiye'de bu uygulanabilen bir durum değil. Herkesin bilgisayarında Revit yok ve herkes farklı sistemler kullanıyor. Yani inşaat mühendisleri de farklı sistemler kullanıyor. Genelde hepimiz AutoCAD'de buluşuyoruz ve belediyeye de AutoCAD'le teslim yapıyoruz. Çoğunlukla çıktıyla tabii ki ama mailleşerek de AutoCAD atıyoruz. Bu yüzden zaten Revit'in AutoCAD'le olan entegresi de çok başarılı. Öyle bir sıkıntı yaşamıyorum ama keşke belediyelerde de Revit olsa. Hepimiz aynı bulut üzerinden işlemlerimizi çok daha hızlı bir şekilde yapıp hayata geçirebilsek. Şimdi arkadaşlar biz bu programları kullandıkça işin ne kadar kolaylaşabileceğini bildiğimiz için bunlar bizim yaşadığımız sıkıntılar aslında. Maalesef. Yani bunlar entegre bir şekilde çalıştığında yani biz tabii ki Revit 3D Max diyoruz da hani bunun muadili aynı şekilde başka programlar olsa keşke hani onlar da kendi için entegre çalıştığında
çok hızlı bir şekilde çözümleniyor. Mesela Adobe'nin programlarında da kullandığımız gibi yani kendi içinde öyle bir optimizasyonu var ki yani Premiere'de olsun, After Effects'te olsun, yani Photoshop'ta olsun, bunlar arasında evet tık 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 atıyoruz. Ya bunlar işimizi kolaylaştıran çok avantajlı şeyler. Şimdi tabii benim çok sevdiğim Revit'in belli başlı özellikleri var. İkisinin entegre çalıştığı. Şimdi mesleki olarak da bize nasıl artı sağladığını çok güzel bir örnekle şu an ben özetleyeceğim. Şimdi biz birçok kafenin kurumsal konsept tasarımlarını yapıyoruz. Şimdi burada aslında diyeceksiniz ki yani Revit iç mekanda işe yaramıyor. Şimdi benim burada Revit muazzam işime yarıyor. Şimdi arkadaşlar bak, kurumsal konsept tasarımlar, bu kafe olabilir, güzellik merkezi olabilir, spor salonları olabilir, doktor klinikleri olabilir. Yani kurumsal bantta çalıştığınız projelerde olabilir. Ya kurumsal çalışmadığımız projelerde de olabilir de onda iş daha kolay oluyor ama kurumsal çalıştığınız projelerde şöyle avantajları var. Şimdi siz tanımadığınız insanlara Türkiye'nin dört bir veya dünyanın dört bir yanına proje yollayacaksınız. Şimdi her gelen projenin alan farklı, mekan farklı, açık alanları farklı, kapalı alanları farklı, kullanacağınız malzeme farklı olabiliyor. Yani tamam, bir konsept tasarımı da farklı markalar ve farklı malzemeler olabiliyor. Şimdi burada şöyle bir avantaj oluyor. Siz bir keşif listesi vermek zorundasınız. Yani kaç metrekare seramik gitmiş, kaç metrekare alçıpan, kaç metrekare profil. Yani profilleri kendi içinde ayıralım. 1,5 milim 40'a 40, 1,5 milim 20'ye 40 veya kendi içimde 3 milim 40'a 40. Ya bunlar projenin yüksek alçak oluşuna göre, uzunluğuna göre değişen detaylar. Şimdi tabii ki Şevval mimar ama ben iç mimarım. Yani aynı firmanın iki ortağı entegre çalıştığımız için aslında alanları iç mimarı projelerde Şevval oluşturuyor. Neden? Çünkü Revit'ten oluşturduğu için ve Revit'e daha hakim olduğu için tek tuşla şöyle bir kolaylığı var arkadaşlar. Kaç metrekare alçı yapılacak? Kaç metrekare boya yapılacak? Kaç metrekare seramik? Yani seramikler kendi içinde ayrı ayrı. Tuvaletin zemini, duvarı veya var olan döşeme zemini veya ahşap yapacağınız zeminler, iroko döşeceğiniz zeminler, havalandırma detayları. Bunları şöyle düşünün. Tek tıkla size keşif listesinin metrekarelerini önünüze verdiğini düşünün ve siz de bunları müşteriye bir anda ilettiğinizi düşünün. Bu şekilde müşteri kendi bütçesini de çok iyi ayarlıyor. Tabii ki normalde verilebilen bir şey değil. Tabii ki bu kadar detaylı verilemez. Yani zor. Verilemez, zor. Tabii ki verilir ama zor yani. Yani çok düşük sapmalarla siz bunları verebiliyorsunuz. Bu ne olarak size dönüyor? Yani hem bize temiz bir iş olarak karşı tarafa teslim ettiğinizde karşı tarafa muazzam bir kazanç veriyorsunuz. Düşünün, koca bir kafe, adam daha kafeye başlamadan çoğu her şeyin fiyatlandırmasını ve listelemesini çok kolaylıkla önceden almış ve önüne koymuş oluyor. Bu da ikili ilişkilerde sizi 10-0 öne atar yani, öyle Kesinlikle. diyelim yani mesleki olarak. Bize bu büyük avantaj. Şimdi iç mimar projede de bu duvarlar çok değişebiliyor, zeminler değişebiliyor. Ama Revit üzerinde diyelim ki bir duvarı aldık, buradan buraya sürükledik. Şimdi burada tekrar AutoCAD'de olsak hepsinin noktalarını tek tek işaretleyip buradan bir alan çıkaracağız, buradan bir alan çıkaracağız. Buradaki duvar bu tarafa kaydığı için buradaki kullandığımız alandaki duvar seramiklerinin metrekaresi arttı. Bu taraftakilerin azaldı. Zemin arttı, zemin azaldı. Şimdi bunların hepsini tekrar hesaplamanız lazım. Ama ben bunları Revit'ten verdiğim için zaten ben duvarı kaydırdığım anda o size az önce bahsettiğim Excel dosyasında hepsi anında değişmiş oluyor. Bu şekilde yaptığımız tasarımda yapacağımız değişiklik de bizim için çok rahat bir hale dönüşüyor aslında. Ben hazıra konuyormuşum gibi hissettim başlarken. Değil mi? Yani şöyle arkadaşlar. Aslında şu, hani ben de Revit kullanıyorum. Şevval de 3D Max kullanıyor. Ama şimdi şöyle düşünün. Şevval Revit'in altını hazırlarken ben başka işleri halledebiliyorum. Yani muazzam bir şekilde bu bize hız kazandırıyor. Büyük artıyla da geri dönüyor. Ben de biraz 3D Max'in sevdiğim yanlarından bahsedeyim. Tamam. Özellikle dış mekanda 3D Max'i kullandığımızda çok muazzam bir plugin deryası var 3D Max'in içerisinde. Tabii iç mekan için de geçerli de. Tabii ki. Ama benim aklıma direkt bu zemine koyduğumuz çimler, işte yaptığımız perforjeler geliyor ve bunları gerçekten hani normalde elinizle böyle delicesine çizmeniz gerekirken 3D Max'te o plugin deryasında sizin yardımınıza koşacak çok güzel pluginler var. Tabii ufak bir virgül koyuyorum ben buraya. Şöyle bir durum var bunda. Bir tasarım yapıyorsunuz ya. Çok basit bir şekilde koyun. Bir korkuluk tasarımı yaptınız. Aynı şeyi koymak istemiyorsunuz. Yani standart şeylerden vazgeçtiniz. Kendi tasarımınız var. Bunu 3D Max'e
ekleyip 3D Max'teki plugin'e ekleyip tıkla bütün binanın cephesine o tasarladığınız korkuluğu ekleyebiliyorsunuz. Yani böyle eklentilerden bahsediyoruz. Veya bir çim yapmak arkadaşlar normalde 3D Max'te çok uzun. Ama belli başlı eklentilerle alanı belirlediğinizde tabii ki tek tıkla onu random olarak atıyor. Birkaç farklı çim tasarımı koyuyor içerisine. Dolayısıyla gerçekten çok hızlı bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz ve Revit'te veremediğim detayları 3D Max'te binanın üzerine işleyip artık istediğim görüntüyü elde edebiliyor oluyorum. Bu da gerçekten çok güzel. Render ve görselleştirme olduğunda 3D Max'in arkadaşlar render ve görselleştirme kalitesi diğer programlarla çok kıyaslanacak bir noktada değil. Yani çok çok üstünde. Hani ben onu diğer programlarla yan yana koymuyorum. Tabii ki diğer programlarda dediğimiz gibi kendi içinde artıları her daim vardır. Ama bu noktada 3D Max çok önde. Yani Revit'ten de render alabiliyoruz. Direkt kaçıyorum 3D Max'e yani işim bittiği anda direkt oraya kaçıyorum. İşimiz render'sa arkadaşlar direkt 3D Max'e geliyoruz. Ya bu Rhino'da olsa, 3D Max'te olsa biz SketchUp kullanmıyoruz. Evet. Yani SketchUp ofisimize SketchUp giremez. Çocuk programı gibi geliyor arkadaşlar. Yani. Ondan da çiziyorsanız yine sonuç olarak 3D Max'ten render almak daha iyi. Şimdi bu tabii hani o tarz programlardan çok kaliteli sonuç elde edemezsiniz demeyeceğim. Ama yine bu iş onlarda hamallık. Ama 3D Max'ten kaliteli sonuç elde etmeniz yani mantığını kavrayarak hani biliyorsanız. Çünkü 3D Max'ten de çok iyi render çıkmayan insanlar var. Yani 3D Max'te modellemeyi beceremeyen insanlar da var. Revit'ten çizim yapamayan insanlar da var. Biz bunları tabii ki size gerçekten mantığını kavrayarak bildiğinizi kabul ederek anlatıyoruz. Yani bu şekilde yaptığınızda sonuçlar muazzam oluyor. Yani şöyle bakın arkadaşlar, şimdi bizim görsellerimize de baktığınızda inceliyorsanız Instagram adresinden veya farklı platformda internet sitelerinden, şimdi oradaki sonuçlar tek programdan çıkmıyor. Tabii. Görselleştirme bizim için olmazsa olmaz. Şimdi biz tabii çizimleri yapıyoruz ama şantiyelerimiz de var. Mimari müşterimiz de var. İç mekan da var. Farklı dallarda da müşterilerimiz var. Tabii bu görselleştirme bizim için çok önemli. Foto gerçekçi kalitede bir sunum yapacaksanız ki yapmanız lazım. Tabii bunun için de gerçekten hani bazen foto gerçekçilik de yetmiyor. Uygulamayı, imalatı çok iyi bilmesi lazım. Ama videomuzun konusu olmadığı için çok fazla her şeyi onu öngörerek yapmak zorundasınız diyelim ve geçelim buraya geçelim. Başka bir videoda bunu konuşuruz. Bunu doğru olarak kabul edersek görselleştirme bizim için çok önemli. Müşteriye yaptığımız sunumlar çok önemli. Ama şöyle de bir yanılgı var. Onu düzeltmek için bu konuya girdim. Sanki 3D Max'ten gittik, bütün ayarları yaptık, render'a bastık. Sonuç muazzam, foto gerçek çıktı. Şimdi arkadaşlar nasıl az önce konuştuysak bunu hani belli başlı noktalardan geçerek doğru ve hızlı şekilde sonuca gidiyorsak 3D Max'ten de sonra kullandığımız veya kullanmak için altyapısını hazırladığımız bazı programlar ve noktalar var. Şimdi şöyle foto gerçekçi bir sonuç almak için Photoshop, Lightroom gibi programlar da peşinde olmazsa olmaz. Yani bunu da en basit bir şekilde örnek verecek olursak, ben öğrencilerime de hep böyle bir şey böyle anlatıyorum hani daha iyi anlamaları için daha iyi anlamaları için bir bayanı makyajlı ve makyajsız şekilde düşünün. 3D Max'ten çıkmış hali, makyajsız hali, sonraki Photoshop işlenmiş hali, makyajlı hali gibi düşün. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu cümleler geçtiğinde de bu tepkiyi ortaya koyuyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Senin makyajsız halin de güzel. Teşekkür ederim. İyi denemeydi. İyi denemeydi. Siz bir arabayı makyajlı ya da makyajsız düşünün arkadaşlar. Ben can güvenliğim için bu konuyu burada bırakıp başka konuya geçiyorum. Evet. Şimdi bu kadar konuştuk ama yapay zeka gerçeği var. Yani arkadaşlar bu programları öğrenmeyin. Yapay zeka her şeyi otomatik yapıp işinizi elinizden alacak demek isterdim ama maalesef gelişim öyle olmuyor arkadaşlar. Yani şimdi bundan 4-5 yıl önceydi. Hani bazı açıklamalar çıktı. İşte yapay zeka geliyor, programları öğrenmeyin,
Ben kendi mesleğim adına konuşuyorum. Yalandan render programları, render almayı öğrenmeyin. Eklentileri kullanmayın gibi. Hatta bazıları şöyle dedi öğrenci arkadaşlarımıza. 2. sınıftakiler tamam neyse de 1. sınıfta yeni başlayanlar öğrenmesin. Hiç gerek yok, girmesinler gibi konuşmalar yalandan yapıldı. yere başınızı ağrıtmayın. Yapıldı. İnşallah bunları dinleyip de hani böyle boşluğa düşen arkadaşımız yoktur. Çünkü arkadaşlar bak, yapay zekada şöyle bir işleyiş var. Aslında yazılımcı arkadaşlar bunu daha iyi bilir. Ben en basit şekilde olayı işledim. Şu an bir veriyi toplaması lazım. Yani aslında bizi kullanarak, biz oraya bir şeyler yazarak veya biz onlardan büyülenirken onlar da bizim verilerimizi alıyor. Şimdi bu verilerle tabii ki o altyapıları, donelerini geliştirecekler. Yani bu tarz gelişimler bir anda olmuyor. Tabii ki bir noktadan sonra güzel entegreler gelecek. Hatta biz bu videoyu çekmeden önce Autodesk'in 2025 sürümlerini çıkartmasını bekledik. Böyle bir yapay zeka desteği gelir mi diye. Hatta kurslarımızı bu şekilde bir şey gelirse güncelleyip tekrar, zaten düzenli olarak güncelliyoruz. Yapay zeka adına tekrar bir güncellememiz gelecekti. Ama şu an içerisinde böyle bir destek görmedik. Sizler de kurslarımıza erişmek istiyorsanız aşağıda bazı linklerimiz var. İndirimli kuponlarımızı kullanabilirsiniz. Tabii arkadaşlar, kanalımız sadece eğitimler üzerine olmayacak. Yani tasarım süreçleri nasıl ilerler, ruhsat projesi nasıl devam eder, şantiye süreçleri, şantiyede çıkan sorunlar nasıl çözümlenir, en son haline nasıl gelinir, müşteriye nasıl teslim ettik. Yani o aşamadaki tabii programlarla olan gelişimler, görselleştirme sunumları, bunların ilerleyişine hazırladığımız birçok yeni video gelecek. Bunlar tabii ki arkadaşlar çok uzun ve zorlu süreçler. Bir projenin doğuşunu düşünün, ruhsat aşamasını düşünün, sonrasında şantiye aşamasını düşünün. Bunların hepsine tek bir videoda şahitlik edeceksiniz. Aynı zamanda bir mimar, bir iç mimar nasıl kafa dağıtır, nasıl kamp yapar? Bununla ilgili de çok güzel içeriklerimiz gelecek. Allah, projenin üstüne çok iyi gidiyor. Yapay zekanın belli başlı özelliklerini kullandık. Çok böyle popüler ve çok övülen programları denedik. Hatta şöyle konular oldu. Hani bunları tanıtan arkadaşlar, ben böyle eskizde çizdim. Görseller çıktı ortaya. İşte müşteriyle konuştuk. Orası da olmadı ama idare eder anlattık. Şimdi bizim işlerde idare eder yok arkadaşlar. Biz tasarımcıyız. Yani biz yaptığımız tasarımı en doğru şekilde müşteriye göstermedik. Yaptı geçti. Bizde olmaz. Orası da öyle olsun yok. Yani bu tarz şeyler yani tasarımın ilkelerine ters zaten. Şimdi o yüzden yapay zeka belli bir noktada tamam çok güzel bir noktaya gelecek ama bu bir senede olmayacak. 2 senede olmayacak. Yani hani 4 sene önce de seneye oluyordu ama olmadı. Tabii ki veriler katlana katlana gidiyor. Şu önümüzdeki 4-5 yıl içinde de idare eder yapay zekaları göz önünde görebiliriz. İşinizi elinizden alacak denilen yapay zekalar çok kısa bir süre içinde gerçek hayata geçmeyecek arkadaşlar. Ama bu gelişmeyeceği anlamına gelmiyor. Bir noktadan sonra tabii ki belli başlı seviyelere gelecek ama bu kısa bir süre içinde değil. Bunu Photoshop denedi. Evet, generatif fili sundu ve şu anda başarılı bir şekilde devam ediyor aslında. İlk orada görmemiz mantıklı bir hamleydi. Yani biz de onda denedik, yaptık. Yani reklamlar muazzam tanıtıyor bu arada. Tabii ki çok güzel özellikleri var. Yani onu geçiyorum ama öyle bir tanıtıyor ki sanki tuşa basıyorsunuz da her şey halloluyormuş gibi. Yok. Öyle bir şey tabii ki yok. Güzel bir veri toplama kısmı, yani çalışması sonuçta güzel ilerliyor. Şu an için bu tarihte çok muazzam doğru da çalışıyor diyemeyiz. Yani aslında Content Aware özelliğinin daha gelişmiş hali gibi çalışıyor diyebiliriz. Evet. Yavaş yavaş gelişiyor. Yani birkaç özelliği bir araya toplayıp böyle minik lokal müdahaleleri daha iyi yapmamızı sağlıyor. Ama lokal müdahaleleri. Yani. Biz bunları yapmak için Photoshop'ta birden fazla araç kullanıyorduk. Şu an o lokal müdahaleleri bir alanı tarayıp o şekilde yapıyoruz. Illustrator'a da geldi bazı yapay zeka eklentileri. Dedi ki artık mockup'ı da daha rahat bir şekilde yapabileceksiniz Illustrator üzerinden. Bu arada Premiere'e de geldi. Yani tabii Premiere'e de geldi. Yani yine çok muazzam tanıtılıyor ama. Ama tanıtılıyor. Hani ne kadar işlevsel olduğuna bir bakacağız. Tabii videoları falan ondan YouTube videolarında Premiere'den editliyoruz çünkü. Yani yapay zeka mesleğimizi elinden alacak yerine yapay zekayı nasıl entegre kullanarak daha fazla para kazanırım veya yeni meslek edinirime odaklansanız daha verimli olacaktır. Şimdi yapay zeka konusu çok uzun
ve daha derinlere inilmesi gereken konu. Bunu başka bir videoda çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu arada unutmadan kanalımıza yazılımla ilgili dersler ve yapay zekanın yazılıma olan etkileriyle ilgili derslerimiz de yükleniyor olacak. Bu tarz içerikler için bizleri takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz, görmek istediğiniz içerikleri de yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.